Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Fischer serisinin ilk bölümüyle karşınızdayım. Hazırsanız oyuna başlayalım. Beyazlar oyuna D4 hamlesiyle başlıyor. At F6. Fischer merkez piyonları ile ilgili tercihlerini sonraya bırakıyor. C4, G6, fili için G7 karesinde yer açtı. At C3, E4 sürüşünü destekledi. Fil G7, fili uzun çapraza yerleştirdi. E4, Beyazlar merkez ele geçirdi. Kısa rok. Fischer şimdilik merkezi rakibine bıraktı ve E5 sürüşüne izin verdi ama piyonlar geriye doğru gidemez ve piyon sürüşleri arkalarında zayıflıklar oluşturur. E5. Alan kazandı. Merkezden ilerledi ve atı istedi. At E8. F4. Beyazlar F piyonunu da merkez mücadelesine dahil etti. D6. E5'i hücum ederken filin çaprazını açtı. File 3, C5. Merkez D4 piyonuna hücum ediyor. D alır C5. Gerilimi sonlandırdı. At C6. Fischer gelişimine devam ediyor. Piyon geriye düşse de rakibinin merkezini parçalamak istiyor. Unutmayalım, beyazların şahı merkezde kaldı. C alır D6. E alır D6. Beyazlar bir piyon önde. At E4. D6'ya baskı uygularken F6'ya bakış attı. Fil F5. Ata saldırdı. At G3. At istekten çıkarken fili alıp Fischer'ın piyon yapısını bozmak istedi. File E6. C4'e baskı uyguladı. At F3. E5'i destekledi. Vezir C7. Fischer vezirini gelişti. E5'e olan baskıyı artırdı. Bu konumda beyazlar E alır D6 hamlesiyle devam ederse E alır D6. Fischer at alır D6 hamlesiyle rahatça taşlarını geliştirir ve merkezde kalan şaha hızlı bir şekilde saldırı oluşturur. Kaldığımız yerden devam edelim. Vezir C7. Vezir B1. F5 sürüşünü destekliyor. Vezir C2'den F5 sürüşünü destekleseydi Fischer'ın at B4 hamlesi vardı. D alır E5. Fischer verdiği piyonu geri aldı. Hem de rakibinin merkezini parçalamayı başardı. F5. Bu piyon düşecekti. Gider ayak Fischer'ın şah kanadı piyon yapısını bozmak istedi. E4. Fischer karşı saldırıya geçti. File karşılık atı istedi. Bu konumda vezir alır E4 hamlesi en iyi tercihti. Beyazlar F alır E6 hamlesiyle file aldı. E alır F3. G alır F3. Fischer gelişimini tamamlamaya çok yakın ve şahı güvende. Beyazlar gelişimde çok geride kaldı ve taşlar arasında uyum yok. Ayrıca şahı da merkezde kaldı. F5. Fischer E6'yı almak için acele etmiyor. F5 sürüşüyle piyon yapısının bozulmasına müsaade etmedi. E6'ya kadar ilerleyen piyon tek başına kaldı ve bu piyonu korumak mümkün değil. F4. Fischer'ın F4 ile ilerlemesini engelledi. At F6. Kaleler arasındaki bağlantıyı kurdu. File 2. G4 karesini kontrol etti. At G4'e gelirse atı kıracak. Kale F8. Fischer gelişim problemlerini çözdü. Şimdi E6'yı almak istedi. Şah F2. Rok atmak güvenli görünmüyordu. Beyazlar vezirini gelişip kaleler arasındaki bağlantıyı sağlamak istiyor. Kale alır E6. Materyal dengeyi sağlandı. Fischer A8'deki kalesini de aktifleştirip gelişimini tamamlayacak. Kale E1. Kalesini açık E dikeyine getirdi. Kale A E8. Fischer E dikeyinde kalelerini çiftledi. E3'teki fili kazanmak istedi. Fil F3. Kalesinin dikeyini açtı. E3'teki fili koruyormuş gibi gözüküyor ama Fischer'dan mükemmel bir kalite fedası geliyor. Kale alır E3. Çift ünlem. Kale alır E3. Kale alır E3. Bilgisayar bu konumda at E2 ya da şah G2 oyna diyor ama beyazlar tehlikenin farkında değil. Şah alır E3 hamlesiyle devam ediyor. Kaleyi aldı. Fischer'dan mükemmel bir vezir fedası geliyor. Vezir alır F4 çift ünlem ve beyazlar oyunu terk ediyor. Bu konumda şah alır F4 hamlesiyle vezir alınırsa Fischer fil H6 hamlesiyle bir hamlede mat ederdi. Vezir alır F4'e geri dönelim. Vezir alır F4. Şah E2 hamlesine at D4 hamlesi var. Fischer çatal atar ve oyun mata giderdi.
Beyazların fili koruyarak kaçması lazım. Diğer türlü zaten Fischer alet öne geçiyor. Beyazlar şah F2 hamlesiyle devam ederse şah F2, at G4, açmaz olduğu için at alınamaz. Örneğin şah G2, at E3, fili koruyarak kaçması lazım. Şah F2, at D4. Açmazlık F3 filine baskıyı artırdı. Fili korumanın bir yolu yok. Fischer fili alırdı ve oyun mata giderdi. Beyazların terk ettiği konumda videoyu bitirelim. Vezir alır F4. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.